Google Gemini'ye aynı promptu verdiğin zaman iki farklı cevap veriyor. Neden? Çünkü seni tanımıyor. Seni tanıyabilmesi için kişiselleştirmen lazım, talimatlar girmen lazım. Bu videoda bunu göreceğiz. gemini.google.com adresine girdiğimiz zaman bu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Buradan direkt sorularınızı sorarak genel cevaplar alabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem bunu yapmayın. Bunun yerine şuradaki dişli çarka tıklayın ve buradan kişisel zeka bölümüne girin. Talimatlar bölümünü bulduktan sonra burada isterseniz hafıza özelliğini açarak sizin geçmiş sohbetlerinizi taramasını sağlayabilirsiniz. Öncelikle bunu açıyoruz. Sonrasında bağlı uygulamalar bölümüne giriyorum ve burada Google arama ile ilgili, YouTube ile ilgili burada bir sürü ayar var. Bu ayarları açıyoruz. Niye? Birincisi Workspace'e bağlanabilir ve sizin maillerinizi tarayabilir. Takviminizi araştırabilir. Dokümanlarınıza bakabilir. Drive'ınızı kontrol edebilir. Bu sayede sizin hakkınızda daha fazla bilgi edinir ve size özel cevaplar vermeye başlar. Bunları açıyoruz. Yine YouTube izleme geçmişinizi tarayabilir. YouTube müzik özelliğini tarayabilir. Geçmiş aramalarınızı tarayıp görebilir. Yine bu kısmında açık olduğundan emin oluyoruz. Bunların dışında geri geliyorum. Burada Google Gemini için talimatlar diye bir bölümümüz var. Buraya giriyoruz. Eğer ki burası kapalıysa bunu aktif hale getiriyoruz. Aktif hale getirdikten sonra buraya talimatlar giriyoruz. Girdiğimiz bu talimatları yani şöyle düşünün. Her promptta tekrar aynı şeyleri yazmak yerine buraya genel talimatlar girerseniz her sohbetinizde aynı talimatları tekrar vermek zorunda kalmazsınız. Sizin hakkınızda bilmesini istediğiniz şeyleri buraya kaydediyoruz. Şöyle bir deneme yapalım. Bir deney yapalım. Yeni sohbet diyelim. Oraya henüz talimatları girmedim ben. Bana bir hikaye oluştur diye bir prompt girdim ve bunu bu şekilde gönderiyorum. Sonucuna birlikte bakalım. Zaman tamircisi ve kayıp saat diye bir hikaye oluşturdu. Şimdi bir hikaye daha oluştur diyeceğim ben buna. Evet, bu sefer resim olarak oluşturdu. Yani alakasız bir durum. Ben bana bir hikaye oluştur dedim. İlkinde bana bir metin olarak bir hikaye verdi. İkincisinde ise resim oluşturdu. Ama ben bunu istememiştim. Normal bir hikaye istemiştim. Şimdi kişisel zeka bölümündeki talimatlar bölümünden belli kurallar atayalım. Mesela bana bir hikaye oluştur dediğim zaman bilim ve teknoloji içerikli metin hikayeleri oluştur dedim. Bu şekilde bir talimat giriyorum. Bu talimatı oluşturdum. Ek olarak başka talimatlar da girebiliriz. Mesela oluşturduğun hikayeler çocuk hikayeleri olmalı ve gülümsetmeli dedim. Bunu da kaydediyorum ve aynı deneyimizi tekrar yapıyoruz. Yine sohbet penceresine geliyorum. Buradaki eski oluşturduğumuz hikaye burada duruyor. Yeniden bana bir hikaye oluştur diyeceğim. Bana bir hikaye oluştur dedim ve gönderdim. Büyük fikir ve çılgın tasarım diye bir hikaye oluşturdu. Ve bu bir çocuk hikayesi. Bir hikaye daha oluştur dedim. Yine resim oluşturmadı gördüğünüz gibi. Yine metin içerikli bir hikaye oluşturdu bana. Ve yine çocuk hikayesi. Buna ek olarak Pro versiyonunu ya da Ultra versiyonunu kullanıyorsanız gem oluşturabilirsiniz. Bunun için ben ücretli hesabıma geçeceğim. Orada gem oluşturmayı göstereceğim size. Ücretli hesabıma geçtim. Şimdi burada gem oluşturmayı göstereceğim. Ayarlara tıklıyorum ve buradan Gemler diye bir bölüm var ve burayı açıyorum. Burayı açtıktan sonra yeni gem diyorum. Yeni gem bizim için ne sağlıyor? Ne işimize yarayacak? Yani gemlerin özelliği şu. Mesela örnek veriyorum, ben hikaye oluşturacaksam genel talimatlar bölümünden girmem bunu. Buradan bir gem oluştururum. Derim ki sen hikaye oluşturan bir uzmansın. Bununla ilgili istediğim talimatları buraya girerim ve bundan sonra oluşturacağım sohbetleri bu gem üzerinden oluştururum. Bu sayede genel Google Gemini kullanımım bundan etkilenmemiş olur. Bu şekilde bir prompt girdim. İstediğim 130 kelime dakika şeklinde minimum 2 dakikalık senaryolar yazmasını istedim ve bu şekilde bunu kaydedeceğim. İsterseniz siz buraya daha fazla talimat da girebilirsiniz tabii ki. Buraya istersem referans dosyalar verebilirim. Farklı özellikler atayabilirim. Mesela görüntü oluştur seçeneğini, özelliğini burada varsayılan yapabilirim ya da video ya da deep research özelliğini burada aktif edebilirim. Bunun dışında eklemek istediğim dosyalar varsa yine buradan dosyalarımı ekleyebilirim. Bu şekilde hazırladıktan sonra kaydet diyoruz ve sohbeti başlat diyoruz. Daha sonrasında bana bir hikaye oluştur diyorum. Bunda herhangi bir kategori belirtmedim. Sadece çocuk hikayesi olmasını istedim ve bunun yanında minimum 2 dakikalık hikayeler oluşturmasını istedim. Eğer ki oluşturduğunuz hikayeleri yine yapay zekaya seslendirmek istiyorsanız bunun için de kanalımda yine bir ilgili video var. O videoyu kullanarak seslendirme işlemlerini yaptırabilirsiniz. Minik roket Pırpır'ın uzay macerası diye güzel bir hikaye oluşturdu. Gördüğünüz gibi oldukça detaylı ve uzun bir hikaye. Ekstra karmaşık kendi metinlerini eklemedi. Dümdüz hikaye yazıp bana verdi. Tertemiz. Bu şekilde bunu istersem kullanabilirim. Bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil aslında. Yapmanız gereken sadece bir gem oluşturmak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ayrıca bilim ve teknoloji hikayeleri paylaştığım bir kanal açtım. O kanalın bağlantısını da açıklamalar bölümünde bulabilirsin. Hoşça kal, kendine iyi bak.